Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay demleninceye kadar hazır hale getirebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Tarçınlı, cevizli kurabiye tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram kadar tereyağı ya da margarini bir kaba alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı, 1 adet yumurtanın beyazını, 2 dolu yemek kaşığı kadar pudra şekerini ekleyelim. Ardından üzerine ben miktarı yarım çay kaşığı olarak kullandım. Sizler daha fazla kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı tarçın ekledim ve son olarak yarım su bardağı ince çekilmiş cevizi ekleyerek tüm bu malzemeleri güzelce karıştırdım. Sizler bütün bu malzemeleri 2 katı olarak da hazırlayabilirsiniz. Kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Ben 125 gramlık tereyağı ya da margarinden hazırladım. Sonrasında bu malzemeleri karıştırdıktan sonra unu kademeli bir şekilde ekliyorum. Bir miktar unu ekledikten sonra üzerine yarım paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 2,5 su bardağı unla hamurum istediğim kıvama geldi. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Kesinlikle hamurunuz sert olmamalı. Bunun için her zaman da belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun kıvamının nasıl olması gerektiğini son halini sizlere yakından göstereceğim birazdan. Belirttiğim gibi 2,5 su bardağı unla hamurum istediğim kıvama geldi. Kullandığım su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Ben de gördüğünüz gibi azar azar un ekleyerek devam ediyorum. Çünkü kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Bir miktar daha un ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum ve hamurum istediğim kıvama geliyor. Kurabiye yapımının en önemli püf noktası zaten hamurunun kıvamı. Güzel bir kıvamda hamurunu yoğurursanız kıyır kıyır bir kurabiye yapmamak için hiçbir sebep yok. Fakat hamurumuz sert olursa istediğimiz sonucu alamayız. Kıvamı tam olarak böyle olmalı. Yumuşacık, şekil almaya oldukça müsait bir kıvamda. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Eldivenlerimi çıkarttım. Yoğurma işlemini bitirdiğim için şekil verirken bu şekilde elimle veriyorum. Şöyle fındıktan biraz daha büyük, cevize yakın, ceviz kadar da büyük değil kopardığım parçalar gördüğünüz gibi. Parçalar koparıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Sizler tabii ki bu parçaları daha da küçük koparabilirsiniz. Tek lokmalık şeklinde koparabilirsiniz. Hatta bu kurabiyeyi hazırlarken hamurların iç kısmına birer tane kavrulmuş fındık da yerleştirebilirsiniz. Bir tek lokmalık kurabiyelerde içerisinde birer tane fındık olduğunda da oldukça lezzetli oluyor. Ben bu sefer sade cevizli ve tarçınlı olarak hazırlamak istedim. Bütün hamura aynı şekilde şekil veriyorum ve yağlı kağıt serdiğim fırın kabına tüm kurabiye hamurlarını sıralıyorum. Diğer tarafta fırınımı 160 derecede ısıtmıştım. Fırına gönderiyorum kurabiyelerimi. Kurabiyelerim pişerken diğer tarafta ayrı bir kaseye 2 yemek kaşığı kadar pudra şekerini aldım. Üzerine de 1 silme çay kaşığı kadar tarçını ekledim ve bu iki malzemeyi karıştırdım. Kurabiyelerim fırından çıkınca bu malzemeyi bulayacağım. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırında, benim fırınımda toplamda 22 dakikada kurabiyelerim istediğim şekilde pişti. Pişme süresi de farklılık gösterebilir. Rengi pembeleşmeden fırından alıyorum gördüğünüz gibi. 20 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneririm. Fırından çıkardıktan sonra sıcak haliyle hazırladığım karışıma buluyorum kurabiyelerimi. Soğumasını beklememize gerek yok bu aşamada. Bu işlemi elimle yaptığımda üzerinde böyle elimin ısısıyla birlikte hoş olmayan şekiller oluştuğundan çatalla yaptım. Çünkü pudra şekeri elimle temas edince eriyor ve hoş olmayan bir görüntü oluşuyor. Böyle içerisine aldıktan sonra çatalla her yerine buluyorum ve tekrar yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum kurabiyelerimi. Bu işlem bitinceye kadar kurabiyelerimi bulamaya devam ediyorum.
Birkaç tanesini bulamadım. Son olarak oğlum üzerine pudra şekeri eklemeden tüketmek istediğini söyledi. Birkaç tanesini sade bıraktım ve sonrasında servis kısmında sizlere göstereceğim. Evet, bulama işlemim de bitti. 8 tane sade bir şekilde bıraktım ve diğerlerini servis tabağına aldım. Yalnız ben çekimimi tamamladıktan sonra iç dokusunu gösterme kısmını çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Ama bu haliyle yaptığınızda ben tarifi beğeneceğinize eminim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.